Yine güzel bir günden herkese merhaba. Ben Figen Ararat. Bugün yine çok kolay bir örgü projesiyle karşınızdayım. Harika bir patik yapıyoruz. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Rengiyle, çiçeğiyle tam bir bahar anımsatıyor. Ama bundaki olay ne biliyor musunuz? Bu yöntemi öğrendiğinizde dümdüz bir şekilde öreceksiniz. İster kendinize, ister çocuğunuza, ister eşinize, herkese yapabileceksiniz. Sadece ipinizin rengini değiştirirsiniz. İster bir pompon koyarsınız, isterseniz dümdüz yaparsınız. Önemli olan burada patiği nasıl yaptığımız. En önemli yeri de neresi biliyor musunuz? Bence tabanı. Bakar mısınız şu tabanın güzelliğine? Resmen böyle bir spor ayakkabısı gibi. Gerçekten de çok rahat. Hadi yapımına başlayalım. Sabırsızlanıyorum sizinle paylaşmak için. Benim öreceğim patik tam bir yetişkin bayan ayağına uygun. 36'dan 39 numaraya kadar ayaklar rahatlıkla bu ölçülerde giyebilir. Gayet esnek. Tabanı da biraz önce anlattığım gibi bakın gayet düzgün duruyor. Kenarındaki ufak numarası da çok böyle hareket katıyor. Parmak ucu da çok güzel bittiği için çok rahat bir patik modeli. İstediğiniz ölçülerde yapabileceksiniz. Biraz sonra anlatacağım. Bunun için hangi ipi kullandım? Nako Doğa Dostunu kullandım. Bakar mısınız şunun rengine? O kadar güzel renkleri var ki ama ben bu renge bayıldım. %100 geri dönüşümlü akrilik bir ip. Gerçekten çok dayanıklı ve pofur pofur bir ip. Bu rengini de çok sevdim. Size renk kodunu söylemek istiyorum. Çift 049 eğer bu rengi yapmak isterseniz. Kaç numara şiş kullanılmış? 3,5-4 numara şiş kullanılabiliyormuş bu ip için. Ben her zaman esneme payı olduğu için patiklerde düşük numara kullanırım. O yüzden 3 numara şiş kullanacağım. Bu söylediğim ayak için ki buradan başlıyor bakın. Patiğimiz tam böyle aşağıdan başlıyor yukarı doğru gidiyor. 50 ilmek attım. Dediğim gibi bu standart yetişkin bayan ayağı için. Daha büyük böyle bir erkeğe yapmak istiyorsunuz ne yapacaksınız? 2 numara fazla yapacaksınız. Daha küçük yapmak istiyorsanız 2 numara düşük yapacaksınız. Her numarada 2-2 düşecek, 2-2 çıkacak. Şimdi şurada sadece şu numarayı yapabilmek için ilmek sayımızı 3'e bölüyoruz. Ne yapıyoruz? 16, 16, 16 yaptım. Aralarda da birer sıra yalancı selanik yaptım. Şimdi bunu daha net anlatacağım size. 50 ilmeğimi attım. 16 ilmek ters örgü örüyorum. ...16 ilmek ördüm. Şimdi bir ilmek düz örgü örüyorum. O kenardaki o zinciri yapabilmek için. Şimdi tam tabanı için 16 ilmek daha ters örgü örüyorum. ...16 ilmek ördüm. Şimdi bir tane daha düz örgü yapacağım. Ve 16 ilmek yine ters örgü yapacağım. İlmeği 3'e böldük. 16 ilmek ters, bir düz, 16 ilmek ters, bir düz, 16 ilmek ters ördükten sonra bu yüzde hiçbir şey yapmadan hepsini ters örgü olarak örüyorum. Şimdi yine 16 ilmek ters örgü örüyorum. Bir tane düz örgü örmüştüm. Şimdi onu yalancı selanik olarak örüyorum. O da nasıl oluyor? Normalde düz örgü için soldan şöyle şişimi geçirip örüyordum. Tam dibine, şu dibindeki V var ya, işte o boşluğa şişimi batırıp düz örgü gibi örüyorum. Böylece orada bir zincir oluyor. Bir yalancı selanik oluşuyor. Bakın şurada göstereyim size. Bakın şunu yapmış oluyoruz. Gördünüz mü? Çok kolay bir şekilde oluyor. Şimdi taban kısmına geçiyorum. Orayı da 16 ilmek ters örgü olarak örüyorum. Tabanını da örmüş olduk. Şimdi diğer zincire gelmiş olduk. Yine onu da şöyle dibine batarak yalancı selanik olarak örüyorum. O zinciri de oluşturmuş olduk. Bakın belirginleşmeye başladı. Buradan da göstereyim. Bakın şu sol taraftakini yapmış olduk. Şimdi de yanını öreceğiz. 16 ilmek ters örgü yapıyorum. Bu yüzde hiçbir şey yapmadan hepsini ters örgü örüyoruz. Diğer yüzde 16 ilmek ters,
Bir tane yalancı selanik, 16 ilmek ters, bir tane yalancı selanik, 16 ilmek ters olarak örüyoruz. Hep diğer yüzde hiçbir şey yapmadan örüyoruz. Tam 40 sıra. Bakın tam 40 sıra buruna gelene kadar 40 sıra bu şekilde örüyoruz. Sıra olacak kadar ördüm ama tabii daha büyük ayaklara yapacaksanız sırayı da uzatacaksınız. Şimdi burun kısmına geliyoruz. Burun kısmı için de lastik yapacağım. Böyle daha toplu oluyor, daha güzel duruyor. Düz de gidebilirsiniz. Bir tek burada dikkat edeceğiniz şu yandaki zinciri devam ettirebilmek. Gördünüz mü? İki yandan da devam ettirdim. Onun için de ne yaptım? Zincire düz örgünün denk gelmesini sağladım. İki düz, şöyle en baştan iki düzle başlayınca zincire denk geldi. İki ters. Yani iki düz, iki ters klasik lastik örüyoruz. Şöyle düz ilmekler tam zincire denk geliyor. Böylece de o zinciri devam ettirebiliyorum. İşte bakın düz örgüye geldik. Yine yalancı selanik olarak örüyorum. Böylece zincir devam etmiş oluyor. Yine iki düz, iki ters şeklinde gidiyorum. Yine düz ilmekler bakın zincire denk geldi. Düz ilmeklerle başlarsanız denk geliyor. Diğer yüzünde ne yapıyoruz? Lastik örgünü de hep yaptığımız gibi hangi ilmeğe hangi ilmek denk geliyorsa onu örüyoruz. Burada iki tane ters örgü denk geldi. İki tane düz örgü, iki ters, iki düz şeklinde gideceğim. Ne kadar gideceğiz bunu? Tam 10 sıra bu şekilde lastik örgü öreceğiz. Şurada burunda da göstereyim. Bakın şu kısmı örüyoruz. Tam 10 sıra. Sıra lastiği de ördüm. Bakın şuradaki V'leri saydığınızda 10 sıra olacak. Şimdi hiç kapatmıyorum. Şöyle dikmek için biraz ip bırakıyorum ve direkt bunu iğneye geçireceğim. Çünkü orada bir büzdürme işlemi yapacağız. O yüzden hiç sertlik yapmasın diye patiği bitirmiyorum. Sadece iğnemi ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Bakın şöyle. Sonra ipimi çekiyorum. Tüm ilmekleri böyle bitirmiş olacağım. Son ilmeği de aldıktan sonra ipimi çekiyorum ve büzdürüyorum. Böylece parmak ucu oluşmuş oluyor. Bakın. Çok güzel bir şekilde oluşuyor. Bakın. Çok fazla sıktırmıyorum çünkü çok rahatsız edici olabilir. Şöyle yapıyorum. Hafif bir boşluk oluşuyor. Bakın çok az zaten. Onu da karşılıklı dikerek birleştiriyorum. Patiğimizin burnunu yaptıktan sonra bakın çok güzel oldu. Şimdi bu lastik kısmını birleştiriyorum. Burun kısmı oluştu. Şimdi ne kadar dikeceğimi nasıl anlıyorum? Patiği ikiye katlıyorum. Tam orta noktasını alıyorum. Bu patiğin ne kadar dikeceğim kısmını gösteriyor. Ayak girecek kısmı belirlenmiş oluyor. Şimdi tam ortaya kadar da haroşa kısmını birleştiriyorum dikerek.
Patiğin ucunu dikmiş olduk. Sıra geldi topuk kısmına. Şöyle keselim. Şöyle ters çeviriyorum. İlk önce şu en alt kısımdan başlıyorum. Bakın şu 2 tane zincirin orta kısmı. Orayı yine öyle teller gibi alıyorum. Hafif büzdürme işlemi yapacağım çünkü orada. Çok daha derli toplu, güzel bir spor ayakkabısı tabanı gibi dursun diye. Hafif büzdürüyorum. Parmak ucundaki kadar çok fazla büzdürmüyorum. Azıcık büzdürmem yeterli. Bakın şu topuk kısmını yapıyoruz. Yaptığımız yer burası. Böylece zincirler de orada denk geliyor. Bakın. Şimdi hafif bir boşluk kalıyor. Onu da yine karşılıklı dikerek birleştiriyorum. Topuk kısmını da hallettikten sonra bakın yuvarlak çok güzel oldu. Uca kadar karşılıklı dikiyorum ve patiğimi tamamlamış oluyorum. İşte patiği yapmak bu kadar kolay. Şöyle tersini çevirelim, dikişleri içinde kalsın. Bakar mısınız? Çok güzel, yumuşacık, tam oturan bir patik modeli. Görüyorsunuz tabanıyla, burnuyla, topuğuyla çok güzel. Şimdi bunun ortasına benim yapacağım gibi bir çiçek koyabilirsiniz. Pompon koyabilirsiniz. Veyahut da doğa dostu klasikle işinize yaparsınız. Onun renkleri daha böyle erkeklere uygun çok güzel renkleri var. Ona da hiçbir şey yapmazsınız. Kendinize, çocuğunuza böyle daha şirin şirin, daha süslü süslü yapabilirsiniz. Keyif sizin bundan sonrası. Şöyle ben buraya bir çiçek oluşturuyorum. Eğer isterseniz bu çiçeklerin yapılışını da daha sonra sizlerle paylaşırım. İşte patiğimiz bitti. Yapımı bu kadar kolay. Ve ayağımıza geçirelim. İşte yumuşacık, çok güzel renkli, harika çiçekli patiğim hazır. İşte güzel patiklerimizi yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yine güzel değişik örgü projelerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.